Selam, harika bir video ile karşınızdayız. Evet, ben English Central'dan Gamze ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel bir konu hakkında konuşacağız sizlerle. Başlıktan da anlayacağınız üzere farklı ülkelerde yapılan farklı yeni yıl geleneklerinden konuşuyor olacağız. Şimdi sırayla başlayacağım. İlk geleneğimiz İspanya'dan geliyor. O da üzüm yemek. 12 tane üzüm yiyor İspanyollar tam böyle yeni yıla girerken. Hatta böyle masanın altına geçip yiyorlar 12 tane üzümü. Burada 12 üzüm aslında her bir ayı temsil ediyor ve yedikleri her üzüm her ay için onlara şans getirsin istiyorlar. Yani each grape represents a month of the year. Çok fazla güneş geldiği için yer değiştirdim. Eğer Modern Family'yi izlediyseniz oradaki Gloria'nın bu üzüm yeme sahnesi vardı. 12 tane üzüm yiyordu. Hani İspanya'dan çıkma bir gelenek dedik ama tabii ki İspanyalar zamanında Latin Amerika'ya gittiği için artık Latin Amerika'da da yapılan bir gelenek bu. Why would you eat the grapes? They were in a bowl, they were washed. I paid for them. They were for the New Year's. Oh, right. What's that goofy thing again? It's not goofy, it's a tradition. At midnight, you eat 12 grapes, you make 12 wishes, one for each month of the year. İkinci geleneğimiz bazı yerlerde bir Yunan geleneği olduğu söyleniyor ama tabii ki de Türk geleneği diyoruz. Nar kırmak. Nar İngilizce'de pomegranate demek. Türk kültüründe nar kırmanın bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. İngilizce'de açıklıyorum hemen. In Turkey, smashing a pomegranate brings prosperity and abundance. Prosperity burada bereket demek, abundance da bolluk. The red seeds symbolize good fortune and wealth. Bence siz de bu sene narlarınızı alın ve smash yapmayı unutmayın. Bize böyle bolluk bereket gelsin. Üçüncü gelenek Japonya'dan. Şimdi Japonya'da yılbaşı gecesinde Budist tapınaklarında 108 kere çan çalınıyor. Çanı tam 108 kere çalmalarının sebebi de insanların 108 tane dünyevi istekten, arzudan arınmasını temsil etmesiymiş. Şimdi şöyle 108 tane duygu var. Nefret, kıskançlık bilmem ne falan. 108'de sizi durduran ne oldu? Mesela hani 108'i kadar saydığınızda nasıl bu kadar eminsiniz? Belki 109 da olabilir. O kadar saydıktan sonra insan bir... Bilmiyorum. Bu arada bunu da merak ettim, araştırdım. Japonlar tabii birazcık böyle mühendis mantığıyla daha rasyonel yaklaştıkları için 108 sayısına şöyle ulaşmışlar. 6 tane duyumuz var demişler. Görme, işitme, tatma, koklama, dokunma ve düşünme. 6 tane demişler bunlara. Bu 6 duyguyu ya olumlu ya olumsuz ya da nötr olarak karşıladığımız için 3 ile çarpmışlar. 6 çarpı 3 18. Bu 18'i de şimdi, geçmiş ve gelecek olarak bazı duygulara sahip oluyoruz ya, işte gelecekte şöyle olacak veya geçmişte yaşanmış bir şeye böyle sinir oluyoruz. 3 tane zaman var. 18'de 3 ile çarpıyorlar 54. Yani sonuçta ortaya 54 tane tepki çıkmış oluyor. Sonrasında tüm bu duyguları olumsuz yaşamak için de 2 ile çarpmışlar ama onu tam anlamadım. 54 çarpı 2 108'e ulaşmışlar. Ama oradaki 2 ile çarpılma zaten olumsuz diye seçmiştik. Onu tam anlamadım. Ama böyle bir şey bulmuşlar ve 108 tane çan çalıyorlarmış yılbaşı gecesi. Duygulardan bahsediyorken hazır sizlere böyle bazı duyguların İngilizcesini söyleyeyim. Mesela pozitif olarak joy neşe demek, excitement heyecan demek, hope umut, pride gurur, gratitude minnettarlık, bu son zamanlarda çok kullanılan bir kelime. Çünkü şükür ediyorum tarzında şeyler yapılıyor ya, manifest. Gratitude ediyoruz. Satisfaction. Satisfaction memnuniyet demek. Şimdi de kötü duygulara geçelim. Hatta size direkt 7 günahı söyleyeceğim. Seven Sins. Eğer Seven filmini izlemediyseniz de kesinlikle izleyin. İlki pride. Pride burada gurur değil aslında kibir demek. Bu çok büyük günahlardan bir tanesi kibir. Greed açgözlülük demek. Envy kıskançlık demek. Wrath öfke demek. Lust şehvet demek. Gluttony, oburluk ve sloth da tembellik demek. Bunların hepsi bir günah. 7 günah dışında mesela başka suspicion, şüphe demek. Suspicious, şüpheli demek. Neyse şimdi 4. geleneğimize geliyoruz ve 4.'sü İtalya'dan geliyor. İtalya'da yeni yıl zamanı insanlar eski kıyafetlerini, eşyalarını camdan dışarı atıyorlar. Bence harika bir aktivite çünkü böyle bazen arada çıkarmamız gerekiyor kullanmadığımız eşyaları ki yenilerine yer açılsın, değil mi? It's a symbolic act to welcome the new year with a fresh start. So in Italy, people throw old items out the window to leave the past behind. 5. gelenek Danimarka'dan geliyor. Danimarka'da insanlar tabak kırıyorlar arkadaşlarının evlerinin önünde ve aslında şöyle de bir şey oluyor. Ne kadar çok arkadaşın varsa evinin önünde o kadar tabak kırılmış oluyor. In Denmark, breaking plates on friends' doorsteps
is a way to wish them good luck. 6. gelenek Kolombiya'dan boş bavulla sokaklarda koşturmak. Bunun sebebi de o sene bol bol seyahat edeyim demek anlamına geliyormuş. O yüzden yapıyorlarmış. Bu arada hemen bir gramer bilgisi. Bavul, valiz biliyorsunuz ki luggage demek. Ama luggage 3 tane ise luggages demiyoruz. Luggage'ın çünkü çoğul hali yok. İlla mesela adet bildirmeniz gerekiyorsa, çünkü mesela havaalanında soruyorlar hani kaç tane var işte. Two luggages değil de two pieces of luggage dememiz gerekiyor. 7. gelenek Yunanistan'dan geliyor. In Greece, hanging an onion on the door symbolizes rebirth and growth. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani böyle yeniden doğum ve büyümeyi temsil ediyormuş kapılara soğan asmak. 8. gelenek İskoçya'dan. Evine ilk gelen kişinin sana şans getireceğine inanıyorlar ve hatta spesifik olarak siyah saçlı birisi geliyorsa daha böyle senin için şanslı olurmuş, iyi olurmuş. Öyle düşünüyorlarmış. Neden acaba? İskoçya'da böyle çok siyah saçlı yok, nadir bulunuyor diye mi? Nasıl 4 yapraklı yonca bulmak zor ya. Hani o belki de öyledir. Siyah saçlı insan bulmak zor oluyor, nadir falan diye. Buna da bu arada ilk ayak basma deniyor. First footing. Evet, paylaşacağım gelenek, görenekler bitti ama size tabii ki de böyle çok güzel haberler vermeye devam edeceğim bu videomuzda. İlki şu ki yeni yıla özel %65'e varan bir yıl sonu indirimimiz var. Ve bu indirimle ayda 542 TL'den başlayan fiyatlarla 7/24 özel dersler yaparak İngilizce öğrenebilirsin. 2025'te İngilizce öğrenme hedeflerine ulaşmak için bu fırsatı bence kesinlikle kaçırmamalısın. Her yerde olduğu gibi fiyatlar yeni yıla geçtiğimizde güncelleniyor olacak ve fiyatlar da güncellenmeden bu fırsatı bence kesinlikle değerlendir. İkinci güzel haberim de evet yine bu videomuzda da 2 kişiye 1 aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Bu üyeliği kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara size az önce bahsettiğim geleneklerden en çok hangisini beğendin veya hangisini yapmayı planlıyorsun onu yaz. Bizler de yorumlar arasından 2 kişiyi seçerek iletişime geçiyor olacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you!